Bugün tüm direktörleri bir duyuru yapmak için topladım. Ben kocam Şaohan'ı resmen araştırma enstitüsündeki tüm görevlerinden alacağım. Baş araştırmacı görevini de dahil. Müdürye, bu araştırma enstitüsü şahsen sizin tarafınızdan finanse edilerek kuruldu. Şaohan'ın baş araştırmacı görevi yine sizin tarafınızdan atandı, araştırma projeleri de hep sizin tarafınızdan tek başına finanse edildi. Şimdi onu görevinden alırsanız, proje duracak, daha önce yaptığınız tüm yatırımlar boşa gitmeyecek mi? Onu araştırma enstitüsünden atarsanız akademideki kariyerini Tamamen mahvetmiş olacaksınız. Ben tam da onun akademi dünyasından sonsuza kadar çıkarılmasını istiyorum. Bugünden itibaren bu projeye yaptığım yatırımları geri çekecek Şaohan'ın baş araştırmacı görevini sonlandıracağım. Onun sorumlu olduğu araştırma projesini şahsen devralacağım. Kararım budur. İnsan kaynaklarına haber verin, derhal uygulamaya koysun. Toplantı bitsin. 7 yıl evliyiz. Ben Şaohan'ı kendi ellerimle en üst noktaya taşıdım. Kariyerini destekledim, ona istikrarlı ve mutlu bir yaşam sundum. Ama o bana ihanet etti. Müdürye, sizi buradan olabilir mi? Gerek yok, sen önce git. Şaohan birazdan burada olacak. Profesör Shao, yeni projeniz kritik aşamada değil miydi? Bu kadar işin arasında bizi karşılamaya gelmeniz, ne kadar iyi bir kocasınız. O yüzden herkesi daha iyi ödüllendirmeliyim. Proje başarıyla bittikten sonra ben ısmarlayacağım. Herkes güzelce rahatlasın. Profesör Shao akademide hiç dikkati dağılmadan çalışabiliyor. Arkasında tamamen sizin gibi sağlam bir destek var. Derler ki 7 yıl bunalım olur. Ama ben size bakıyorum. Hala ilk aşk günleriniz gibisiniz. Senden başka tatlı dilli yok. Şaohan, uzun süre bekledin mi? Bu kim? Jiao Shu, bu Wang Niannian. Laboratuvara yeni aldığım asistanım. Tam bizimle aynı yönde geliyor. Birlikte enstitüye döneceğiz. Önce arkaya otur, biraz bekle. Şaohan, yan koltuğa oturmasını söyle. Benim yerime. Merhaba yenge. Siz müdürye değil misiniz? Ön koltukta makyajımı tazeleyeceğim. Lütfen arkaya oturabilir misiniz? Makyaj mı? Sen bir asistan olarak patronunun yanında makyaj tazeliyorsun ha. Sadece bir ruj izi. Neden bu kadar asık suratlı konuşuyorsun? Müdürye, yanlış anlamayın. Bu ruj izi, az önce. Profesör Shao'nun emniyet kemerimi bağlarken yanlışlıkla sürttüğü bir şey. Duyduk. Nian zaten açıkladı. Her şeyi döndüğümüzde konuşuruz. Önce arkaya otur. Ne oluyor? Kim dedi bu koltuğun başkasına oturulabileceğini? Hemen, şimdi in aşağı. Neden onu bu kadar hedef alıyorsun? Bunu bu kadar utanç verici hale getirmek zorunda mısın? Şaohan, 7 yıldır evliyiz. Yolcu koltuğunda senin dışında başkası oturdu mu hiç? Sadece bir koltuk işte. Neden bu kadar hassas davranıyorsun? Onu mu savunuyorsun? Tekrar söylüyorum, benim yerim ona layık değil. Benim yüzümden kavga etmeyin. Hemen iniyorum. Bu benim elbisem. Şaohan, elbisemi alıp onun koltuk altına mı serdin? Az önce Nian koltuğa kahve döktü. Arabada başka bir şey bulamadım. Bagajda bir elbise vardı. Acil durum için kullandım. Özür dilerim müdürye. Bu elbise pahalı görünüyor. Gizlice almam. Yıkayıp size geri vereceğim. Tekrar giyebilirsiniz. Ne kadar düşüncelisin. Anlayışlılığın için teşekkür etmem mi gerekiyor? Ben. Tamam. Nian'ın ıslak koltukta oturmasını mı bekleyelim? Acil durum için dedim ya. Şaohan, bu elbise evlilik yıldönümümüz için özel yaptırdığımız. Dünyada tek olduğunu söylemiştin, ben bile giyemeye kıyamıyordum. Sen gidip bir asistanın koltuk altına serdin. Özür dilerim müdürye. Benim sakarlığım yüzünden oldu. Kahveyi döktüm. Hemen size geri veriyorum. Gerek yok. Başkasının dokunduğu şeyler midemi bulandırıyor. Yesu, yeter artık. Sana sadece bir elbise olduğunu ve benim fikrim olduğunu söyledim. Kızacaksan bana kız, gerekirse. Onun yerine özür dileyim. Tamam mı? Bir yabancı adına özür dilemeye ne hakkın var? Tamam.
Kızma olur mu? Özür dilerim. Senden özür dilerim. Tamam mı? Bir elbise yüzünden. Kavga etmemize gerek yok. Sen yokken bu süre içinde. Nihan bana çok yardım etti. Araştırmada bu kadar ilerleme kaydetmemiz onun sayesinde oldu. Nihan, bu elbiseyi geri vermene gerek yok. Bunu sana bir telafi olarak kabul et. Teşekkürler Profesör Shao. Kızma canım. Daha sonra sana daha pahalısından bir tane sipariş ederim. Bundan daha pahalısından. Bu... Şaohan, bu bizim ilk buluşmamızda. Kaptığımız oyuncak ayı nereye gitti? Önce sakin ol, beni dinle. Müdürye, o oyuncak ayının modeli yıllar önce modası geçmişti. Profesör Shao'nun tarzına pek uymadığını düşündüm. Bu yüzden onun yerine yeni bir tane koydum. Değiştirdin mi? Kim sana arabamdaki eşyalara dokunma izni verdi? Ama Profesör Shao, arabayı istediğim gibi düzenleyebileceğimi söyledi. İçindeki eşyalarla da istediğimi yapabileceğimi. Bu yüzden Onun için yepyeni bir taneyle değiştirdim. O benim eşyamdı. Onu bana geri getir. Bu kadar abartmanın anlamı yok. O eski oyuncak yıllardır orada duruyordu. Değiştiyse değişti işte. evet müdürye, siz bilmiyor olabilirsiniz. Şimdilerde popüler olan. Hep bu sevimli tarzlar. Biz gençlerin dünyasını sizin yaşınızdakiler pek anlamayabilir. Şaohan. O oyuncak ayı bizim ilk buluşmamızda. Bütün bir gece uğraşıp kaptığın şeydi. Demiştin ki, o bizim tüm şansımızın tanığı olacak. Şimdi onun eski olduğunu, gözüne battığını mı düşünüyorsun? Öyle demek istemedim. Hayır. Bu kadar anlamsızca inatlaşmam mı gerekiyor? Onu bana geri ver. O, geri getirilemez. Eski görünüyordu. İşe yaramaz bir şey zannedip çöpe attım. Attın mı? Peki, o zaman şimdi gidip onu bul. Çöplüğe gidip onu geri getir. Daha bitmedi mi bu? Çöplükte o kadar çok çöp var ki. Nasıl bulunabilir ki? Sadece eski bir oyuncak işte. Bir kızı bu kadar zorlamak zorunda mısın? Eski bir oyuncak mı? Şaohan, ben ona böyle davranınca. Canın mı acıdı? Ne yapıyorsun? İn aşağı. İn. Ne yapıyorsun sen? Sen de in aşağı. Onunla birlikte git ve onu bul. Benim arabam. Pislik taşımaz. Yeşu, sakin ol. Ne yapmak istiyorsun? Yesu, delirdin sen. Shao Jiaoshu, özür dilerim. Bilerek yapmadım. Bilmiyordum ki. O oyuncağın onun için bu kadar önemli olduğunu. Hemen gidip bulacağım. Gerek yok. Yan. Sana söylemeyi unuttum. Araştırma projesinden çıkarıldın. Enstitüye geri dönmene gerek yok. Yesu, Bu, Yesu. Hey, Yesu. Ye müdür, oyuncağı sana geri getirdim. üzerinde biraz toz var ama elimden geleni yaptım. Sildim, temizledim. Dışarı çık. Kovuldun. Ye müdür, beni affetmeyebilirsiniz. Ama, Ama Shao Jiaoshu'nun bana ihtiyacı var. Beni kovamazsınız. Yesu, Nihan'ı kovamazsın. Oyuncağı geri getirdik işte. Daha ne istiyorsun? Söylemiştim. Başkasının dokunduğu şeyi istemem. Bu, Nihan'ı kovmak için bir sebep değil. Bunu sen de biliyorsun. Benim projem en kritik aşamada. Nihan benim asistanım. Çok dikkatli ve özenli. Bana çok yardım etti. Projem onsuz olmaz. Olmaz. O sadece küçük bir laboratuvar asistanı. Yoksa siz ikiniz arasında iş dışında bir ilişki mi var? Aramızda hiçbir şey yok. Bak kendine, ne hale geldin. Sırf asılsız bir kuşku yüzünden. Yıllarımın emeğini mahvetmek mi istiyorsun? Ne zaman böyle? Anlaşılmaz biri oldun. Bu konuda tartışma kabul etmiyorum. Küçük bir laboratuvar asistanı, milyonlarca yatırım yapılan. Bir projeyi mahvedebiliyorsa, o zaman gerçekten senin. İş becerin ve bu projenin riskini sorgulamam gerek. Biraz sakin olup mantıklı düşünemez misin? Ben onun doğrudan amiriyim. Onu kovulmasına asla izin veremem. Bence sakin ve mantıklı olması gereken sensin. Ayrıca, hiç kimse size müdür odasına girmeden önce kapıyı çalmanız gerektiğini öğretmedi mi? Lütfen hemen çıkın. Yaptığım her şey proje içindi. Şu an öfkelisin.
Sana sakinleşmek için zaman veriyorum. Şaohan, beni hayal kırıklığına uğratmaman en iyisi. Şaohan, madem onu bu kadar şımartıp kayırıyorsun, o zaman seni de tutmama gerek yok. Finans ve proje ekibine bildirin. Hemen şu andan itibaren süresiz olarak dondurulmuştur. Profesör Şaohan'ın adına kayıtlı tüm araştırma fonları ve proje yetkileri yarından itibaren. Projeyi bizzat ben devralıyorum. Rektör Ye çok cömert, parlak gelecek altın kolyesi. Anlamı çok güzel. Arkadaşlar, bu, Rektör Ye'nin size verdiği proje bonusu. Lütfen çekinmeyin. Sizce diğerlerinin bizi kıskanmasını sağlamalı mıyız? Herkes bizi kıskansın. Kötü niyetli olanlar pişman olsun. Hadi, bir fotoğraf çekelim, sosyal medyada paylaşalım. Özel ilginiz için teşekkürler. Projede çektiğim tüm sıkıntılar. Benim için değdi. Vay, bu Profesör Shao'yu baştan çıkarmaya çalışan asistan Yang değil mi? Bu kadar çabuk. Toparlanıp gidiyor. Kestirme yoldan gitmek istiyor. Ama kendine uygun mu bakmıyor. Özel ilgi için teşekkürler. Tüm sıkıntılar değdi. Şimdi neden hava atmıyorsun? Yesu sizi gönderdi değil mi? Nasıl? O, kimliğini kullanıp insanları ezmekten başka ne yapabilir? Ne saçmalıyorsun? O sadece kıskanıyor. Genç olduğumu kıskanıyor. Profesör Shao'nun bana güvendiğini kıskanıyor. O zorba ve tutucu yaşlı kadın. Profesör Shao er geç ondan bıkacak. Ona bu kadar yalakalık yapmanızın ne anlamı var? Terk edildiğinde. Ben tek bayan Shao olacağım. Rüya görüyorsun. Sen mi? Rektör Yemiz hakkında konuşmaya layıksın. Ne yapıyorsunuz? Ben sadece işimi iyi yapmak istiyorum. Ne oluyor? Hayır, o kendisi, Profesör Shao, onları suçlama. Belki, Belki ben yeterince iyi değilimdir. Bu yüzden Rektör Ye. astlarına beni hedef almalarını söyledi. Bu senin suçun değil. Xiao Shu nasıl böyle oldu? Yesu, ne demek istiyorsun? Yang Yan'ı kovman yeterliydi. Şimdi de bu yöntemi kullanıyorsun. Tüm laboratuvarı onu dışlamaya zorluyorsun. Ne zaman bu kadar acımasız oldun? Benim laboratuvarım, görevini layıkıyla yerine getiren çalışanları ödüllendirir. Bunda sorun mu var? Onu kovmaya hakkın yok. Başkalarını ona zorbalık yapmaya, kışkırtmaya hiç hakkın yok. Onları kışkırtmadım. Bunda bir sorun da görmüyorum. Haklılar. Sen. Yesu. Uyarıyorum. Eğer Yan'a bir daha kötü davranırsan, boşanırım seninle. Tamam. Lütfen artık benimle inatlaşma. Bunu sen kendin pişirdin. İlk çift bardağımız. Demiştin ki, ömrüm boyunca benimle sabah çayı içeceksin. Sen. Bu, birlikte olduktan sonra 3 aylık maaşını biriktirip bana aldığın ilk hediye. Dünyanın en mutlu kadını yapacağım demiştin. Mideme iyi bakacağım demiştin. Sevdiğim her yemeği öğrenmek için özel çaba gösterdin. Bu yemek kitabını tam bir yılda yazdın. Hepsini hala saklıyorsun. Sen. Artık hiçbiri gerekmiyor. Yesu. Gerçekten bu noktaya gelmek zorunda mıyız? Az önce söylediklerim öfkeyle söylenmiş sözlerdi. Sadece senin. Biraz daha büyük resmi düşünmeni istiyordum. Öfkeyle söylenmiş sözler. Genellikle gerçek duygulardır. Hepsini proje için yaptım. Proje benim hayatım. Biraz olgun olamaz mısın? Sadece yetkilerimi geri vermezsen
Liang Nian'ı işten çıkarmazsan eskisi gibi olabiliriz. Eskisi gibi. Nasıl olur da defalarca. Duygularımı koz olarak kullandıktan, hatta boşanmayla tehdit ettikten sonra. Eskisi gibi olabileceğimizi düşünebilirsin. Sana olan aşkımın bir daha. Beni incitmek için kullanacağım bir silaha dönüşmesine izin vermeyeceğim. Geçmişte seni çok fazla şımarttığım için. Ne yaparsan yap. Benim hep orada seni bekleyeceğimi sandım. Bütün bunları kimin için yaptın? Proje başarılı olduğunda. En büyük faydayı kim görecek? Seni hep sevdim. Beni seviyorsun. Shaohan, senin aşkın. Çok değersiz. Yes Hu. Shaohan. Bundan sonra. Sana olan aşkımı. Tamamen. Hepsi geri alınıyor. Sana verdiğim yetkiler de dahil. Hepsi iptal. Öyle demek istemedim. Sadece bu kadar despotça davranmana dayanamıyorum. Hiçbir açıklama yapmadan yetkilerimi dondurdun. Projemi devraldın. Ben gece gündüz laboratuvarda çalışıyordum. Peki sen? Sen sadece imza atıyor, ödenek ayırıyorsun. Başka ne gibi somut katkın oldu ki? Kabul edemiyorum. Bunları böyle alıp götürmen. Benim fonlarım, kaynaklarım olmasa. Projen bugün hala kağıt üzerinde kalırdı. Şimdi bana ait olanları geri alıyorum. Sana açıklama yapmam gerekiyor mu? Tamam. Kavga etmeyelim. Olmaz mı? Bak. Bu senin için özel aldığım kolye. Beğendin mi? Barışalım. Bu kadar büyütme olur mu? Bir de bu. Bak, önceki oyuncak çok eskimişti. Kaybolduysa kayboldu. Bu Nian. Bunu genç arkadaşım özellikle seçti. Bir tanesi 10 binlerce lira. Bak, değil mi? Önceki oyuncaktan daha sevimli. Eşyaları da aldım sana. Özür de diledim. Artık bana kızma. Olur mu? Shaohan. Sen gerçekten umutsuz vaka. Benim için önemli olan, onun daha pahalı olup olmadığı değil. Ya da daha güzel olup olmadığı. Önemli olan, o anıların tanıklığı. Mutlu anılarımızın zamanı. Bu kolyeye gelince, Aynısından 2 tane almışsın. Birini beni savuşturmak için, birini de onu memnun etmek için. Shaohan. Bu ucuz leslerin. midemi bulandırıyor. Ne yapıyorsun sen? Biraz fazla ileri gitmiyor musun? Bu kadar alçak gönüllü bir şekilde yalvardım sana. Daha ne yapmamı istiyorsun? Sadece bir oyuncak değil mi? Bu kadar defalarca yüzümü yere. Sürmen gerek var mı? Konuş. Bırak beni. Bırakmıyorum. Bugün bunu açıklığa kavuşturacaksın. Defol git. Rektör Y. Bu model baştan beri yanlıştı. İşte türetilememesinin nedeni bu. Müdürye. Yüzünüz çok soluk. Belki de. Sizi hastaneye götürüp muayene ettireyim. Sorun değil, eski bir rahatsızlık. Önce verileri onaralım. Proje bu kadar acele değil. Önce sizi eve bırakayım. Ne oluyor? Ne oldu, Profesör Shao? Ah. Giriş kartımı unutmuşum. Harika. Yeşu, gerçekten mükemmel iş çıkardın. Yeşu nerede? Müdürye kendini iyi hissetmiyor. Önce eve gitti. Proje bir karmaşa içindeyken mola zamanını iyi seçti. Temel verilerde bu kadar büyük bir hata varken. Shaohan bunu nasıl fark etmemiş? Yeşu, tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun? Proje şu anda en kritik aşamada.
Laboratuvarı istediğin gibi devraldın. Şimdi de evde dinleniyorsun. Hiç sorumluluk duygun yok mu? Elde ettiğim tüm kaynakları ve platformu sana verdim. Sen projeyi bu hale getirdin. Şimdi beni suçlamaya mı cüret ediyorsun? Ne saçmalıyorsun? Tek bildiğim, şu anda işe hiç odaklanmadığın, her şey yolunda gitmediğinde, her şeyi bırakıp gidebiliyor musun? Yoksa projenin çökmesini mi istiyorsun? Kendin bir bak bu hatalı verilere dayanarak. Tüm sonraki çıkarımların temelsiz kaldı. Ye şu. Neyin var? Nasıl bu kadar hasta olabildin? Neden bana daha önce söylemedin? Projeyle ben ilgilenirim, endişelenme. Lütfen bu kadar inatçı olma. Sana daha önce söylemedim mi? Viang Nian Nian'ı koruma. İşte şimdi onu bu şekilde uzaklaştırdın. Proje bir karmaşa, sen de bu haldesin. Bu sonuçtan memnun musun? Biliyor musun? O özenli ve dikkatli Yang Nian'ın temel bir veri hatasını bile fark etmediğini. O sadece bir acemi, lütfen ona karşı olmayı bırak. Bunu senin sağlığın için yapıyorum. Benim için mi, Shaohan? Bugün fark ettim ki aslında ne kadar ikiyüzlüsün. Bu fikrinden vazgeç. Projeyi size teslim etmeyeceğim. Anlaşılmaz. O zaman burada iyice iyileş. Alo, Müdür Ye, Profesör Shao, özel olarak iletişime geçti. Enstitünün birkaç kıdemli üyesiyle, hepsi babanız aracılığıyla. Yani eski Profesör Ye'nin eski ilişki ağı üzerinden. ne? Müdür Ye, Profesör Shao sizi atlatmak istiyor. Proje liderliğini geri alıp, özel yetenek statüsüyle. Liang Nian'ı yeniden işe almak için. Nasıl cüret eder? Babam hala hastanede yatıyor. Bunu öğrenirse damadının ve öğrencisinin. Onun itibarını kullanarak iş çevirdiğini görürse öfkeden ölür. Hocam. Şu an Xiaoshu'ya layık değilim. Ama lütfen içiniz rahat olsun. Burada size 3 kural koyuyorum. 1. Bir koca olarak sorumluluklarımı her zaman üstleneceğim. Onu her zaman kayıracak, tüm sevgimi sadece ona vereceğim. Bu dünyada ona asla ihanet etmeyeceğim. 2. Onun kariyerini her zaman destekleyecek, saygı duyacağım. Onunla birlikte omuz omuza ilerleyeceğiz. 3. Sizin itibarınızı asla kırıp dürüstçe ve dik durarak ilerleyeceğim. Onu adım adım en tepeye taşıdım, kariyerini destekledim. Bu benim ve babamın sırtına basarak. Kendi bencil arzularını tatmin etmesi. Başka bir kadını koruması için değildi. Tüm yönetim kurulu üyelerini toplantıya çağırın. Shaohan'ın itibarını yerle bir edeceğim. Onu akademi dünyasından sonsuza dek sileceğim. Hala bitmedi mi bu? Çöp istasyonunda o kadar çöp var. Nasıl geri bulunabilir ki? Sadece eski bir oyuncak bebek değil mi? Bir kızı böyle zorlamak zorunda mısın? Bu bebek bizim ilk buluşmamızda. Bir gece boyunca oynayıp kazandığım bebekti. Demiştin ki, tüm şansımızın tanığı olacak. Şimdi eskidi diye, gözüne battı diye. Nian Nian'a bir daha kötü davranırsan, senden boşanırım. Peki, Shaohan, bundan sonra sana olan sevgimi tamamıyla hiçbir zerresi kalmayacak şekilde geri alacağım. Sana verdiğim tüm yetkiler de birlikte geçersiz olacak. Çöp, çöplükte kalmalı.
Sahne soytarısı. Alo, avukat Zhang. Bayan Ye, son talimatlarınız doğrultusunda boşanma öncesi mal paylaşım planı tamamlandı. Shao Han arayıldı. Sizin tarafınızdan sağlanan tüm varlıklar ve Ye ailesinin kaynaklarından dönüştürülen varlıklar. Ayrıştırılıp donduruldu. İlgili yasal belgeler hazır. Harika. Anlaşmayı hazırla, istediği zaman boşanma belgesini imzalamasını sağla. Basın toplantısından sonra sadece onu eli boş çıkarmakla kalmayacağım. Ayrıca akademik çevrelerden tamamen silinecek. Az önce ne dedin? Ne boşanması, ne silinmesi? Açıkça konuş. Kelimenin tam anlamıyla. Anlamıyor musun? Lütfen inatlaşmayı bırakabilir misin? Biraz mantıklı olabilir misin? Kabul ediyorum. Yöntemim biraz düşüncesizceydi. Ama bunu yapmamın tek nedeni laboratuvar. Ortak geleceğimiz için değil mi? Sen ve ben. Artık bir geleceğimiz yok. Bu öfkeli sözleri söylemeyi bırakır mısın? Yıllardır süren evlilik bağımız. Nasıl böyle kolayca bırakılabilir? Proje sona eriyor, başarılı olduktan sonra. Tüm bu sorunlarım kendiliğinden çözülecek. Bana güven. Giderek daha iyi olacağız. Haklısın. Proje öncelikli. Madem sürekli. Araştırma enstitüsünü düşündüğünü söylüyorsun. O zaman kurallara göre hareket et. Yan yeniden alınması. Enstitünün resmi prosedürlerinden geçmeli. Tüm yönetim kurulu üyelerinin sorgulamasına açık olmalı. Bu, özel yetenekli personelin yeniden işe alım sözleşmesi. İmzala. Ancak o zaman Yang Yanyan'ın yeniden işe alınması meşru olur. Aksi takdirde prosedür uygunsuzluğu gerekçesiyle. Onu derhal görevden alma hakkım var. Ne zaman aklın başına gelirse. Alo? Profesör Shao, proje verilerinin son aşama doğrulaması başarılı oldu. Ama herkese müjdeyi vermek için çok acele ettim. Merdivenden düştüm. Ayak bileğimi burktum. Çok acıyor. Ne? Olduğun yerde kal, hemen geliyorum. Nianya'nın başına bir şey geldi. Hemen yanına gitmem gerek. Bu arada proje başarılı oldu. Beni bekle, döner dönmez. Önceki meselelerimizi yavaş yavaş konuşuruz. Shaohan, bu yolu sen seçtin. Sadece araştırma enstitüsünden kovulmakla kalmayacaksın. Ayrıca hayatımdan tamamen silineceksin. Başardık. Nihai hesaplamalar tamamen doğru. Nian. Gerçekten benim şans yıldızımsın. Harika. Profesör Shao, tebrikler. Bu tamamen senin başarın. Bu başarılarla eskiden seni küçümseyen o insanlar sonunda susmak zorunda kalacak. Doğru. Özellikle Yeshu. Bu yıllar boyunca beni sürekli sorguladı. Bana baskı yaptı. Bunu görünce yüz ifadesi ne kadar muhteşem olur bilemiyorum. Profesör Shao, daha önce senin projenin başarısı hakkında bir gönderi paylaştım. Şimdi tüm internet senin hakkında konuşuyor. Birçok kişi sana yatırım yapmak ve işbirliği yapmak istediğini söylüyor. Telefonuna hemen bak. Bunların hepsi beni arıyor. Alo? Profesör Shao musunuz? Araştırma sonuçlarınızı gördüm. Tarafımız buna çok ilgi duyuyor. Bakın, enstitünüz hala yatırıma ihtiyaç duyuyor mu? Biz evrensel grup olarak 30 milyon yatırım yapmaya hazırız. 30 milyon. Olur. Detayları daha sonra konuşuruz. Alo? Merhaba Profesör Shao. Şu anki araştırmanızın patent kaydı yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Bu taraf, patent kullanım hakkını satın almak için 100 milyon yatırım yapmaya istekli. Bu fiyatın nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? 100 milyon. Tam tamına 100 milyon. Profesör Shao. Hemen cevap ver. Hemen cevap ver. Kabul. Birazdan iletişim bilgilerinizi ekleyip detayları konuşuruz. 100 milyon mu? Alo? Profesör Shao, Amacını biliyorum. Buradan teklifini söyle. bu taraf 3 milyon yatırım yapmayı düşünüyor. Üzgünüm. Daha fazla konuşmana gerek yok. Şu an bu projem için birçok yatırımcı var.
3 milyon mu? Üzgünüm, gözümde değersiz. Başkasını bul. Harika, Profesör Shao. Tam tamına 100 milyon. Çok harikasın. Bu yıllar boyunca her başarılı projemde Ye-Shu bir dadı gibi yanımda durup beni yönetmeye çalıştı. Ara sıra müdahale edip sanki kendi başıma hiçbir araştırmayı tamamlayamazmışım gibi davrandı. Peki şimdi? Olmadan araştırmam yine de başarılı oldu. Yine de yüz milyonlarca yatırım aldım. Profesör Shao, söylesene, müdür Ye bunu öğrenirse ne surat yapar? Profesör Shao. Bu müdür Y'nin hareketleri oldukça hızlıymış. Bu kadar aceleyle başarıların tanıtım toplantısını açmaya karar vermiş. Gerçekten ilgiyi üzerine çekmeyi biliyor. Yine de Shao Sheha'ya göre zamanın ruhunu anlayıp bu araştırmamın değerini biliyor. Sonunda kime yaranman gerektiğini hatırladın. Profesör Shao, söylesene, bu basın toplantısına. Gidelim mi gitmeyelim mi? Tabii ki gideceğiz. Hatta az önceki tüm yatırım sözleşmelerini bastırıp yanımıza almalıyız. Olmadan araştırmalarımın ne kadar başarılı olduğunu gözleriyle görsün. Tamam. Rektör Ye'nin yeni aldığı habere göre Profesör Shao'nun projesi doğrulama aşamasını başarıyla geçmiş. Başarılı mı? Evet. Profesör Shao'nun asistanı Yang Nianyan dün bunu duyurmaya başlamış bile. Bugün Profesör Shao'nun da onaylamasıyla birçok şirket yatırım görüşmeleri için aramaya başladı. Şu anki toplam yatırım miktarı rahatlıkla 100 milyonu geçti. Rektör Ye, Profesör Shao'yu kovma basın toplantısını ertelesek mi? Yoksa başka plan mı yapsak? Gerek yok, planlandığı gibi devam edin. Ama Kim söyledi sana, yanlış veriler üzerine kurulu bir projenin gerçekten başarılı olacağını? Daha önce sakladığın orijinal veri hata raporunu Xiaohan'ın son doğrulama verileriyle birlikte enstitünün önde gelen uzmanlarına gönder. Acılar kontrol etmeliyse. yani diyorsun ki Sadece itibarını yerle bir etmekle kalmayacağım. En gururlu anında paramparça olmasını da sağlayacağım. Basın toplantısı planlandığı gibi devam edecek. anlaşıldı. Shao Shu. Vay canına, bu basın toplantısını harika organize etmişsin, çok görkemli. Bunu daha önce yapsaydın, bu kadar kavga eder miydik? Gerçekten geldin ha. Gelmem mi gerekiyordu? Bu basın toplantısının asıl yıldızı benim. Rektör Ye, Profesör Shao'nun şu anki başarılarını bilmiyorsun sanmam. Yatırımlar 100 milyonu aştı bile. Hala Profesör Shao'ya bu tavrı sergilemen uygun değil. Nasıl davrandığım seni ilgilendirmez. Sen, Yeter Shao Shu, bu kadar ciddi olma. Biliyorum, düşünüyorsun ki, stajyer Nian Nian için seni ihmal ettim. Kızman normal. Ama bak, bu basın toplantısını düzenledin. Rezil olmaman için yine de geldim. Seni önemsiyorum. Biraz daha az kapris yapsan. Bu duruma düşmezdik. Kızgın. Xiaohan, kendini biraz fazla önemsiyorsun. Ama bir konuda haklısın, bu basın toplantısı gerçekten senin için düzenlendi. Sen olmadan hava biraz eksik kalıyordu. İşte bu. Basın toplantısında sadece şunu ilan et. Baş araştırmacılık pozisyonumu geri ver, geçmişi unutalım. Eskisi gibi oluruz. Xiaohan, bütün bunları yaptıktan sonra nasıl olur da eskisi gibi olabileceğimizi düşünüyorsun? Yaptığım her şey araştırma projesi içindi. Bilim sadece sonuçlara bakar. Şimdi sonuç ortada. Nian da yardım etti. Bu da gösteriyor ki görüşüm ve seçimlerim doğruydu. Müdür Ye, zamanı geldi. Tüm yönetim kurulu üyelerine ve gazetecilere teşekkürler. Bugün bu basın toplantısını düzenlememizin nedeni önemli bir personel kararını duyurmaktır. Bundan böyle Xiaohan'ın enstitüdeki tüm görevlerine son verildiğini ve kalıcı olarak listeden çıkarıldığını ilan ediyorum. Ne? Ye-Shu, beni görevden mi almak istiyorsun? Buna yetkin yok. Xiaohan, ben bu projenin yatırımcısıyım ve daha da önemlisi sorumlusuyum. Seni kovuyorum. Bu bir bildiridir, tartışma değil. İtiraz hakkın yok. Müdür Ye, sebebini sorabilir miyiz? Bu 7 yıl boyunca Xiaohan'a milyonlarca lira yatırım yaptım. Tüm başarılar, proje yönümü ben belirlediğim
Deney sonuçlarını hesapladığım için geldi. Şu an Profesör Shao ise akademik dürüstsüzlük ve yetersizlik gösterdi. Onu kovmam haklı. Saçmalıyorsun. Gördün mü? Bu, benim şahsen yönettiğim araştırma projesi. Deney sonuçları var. Hemen patent başvurusu yapılabilir. Şuna da bak. Bu nedir biliyor musun? Bu, 3 milyonluk bir sözleşme. Bu da 100 milyonluk bir patent satın alma sözleşmesi. Projem başarılı olduktan sonra bana yatırım yapmak isteyenler sıraya girdi. Üstelik milyon altındaki projelere bakmaya bile tenezzül etmem. Hatta hangisini imzalayacağımı bile bilmiyorum. Yani ben senin bu yatırımcıdan çok daha yetenekliyim. Sırf yetenekli asistanıma biraz iyi davrandım diye. Beni kovmak için böyle bahaneler mi uyduruyorsun? Bence kovulması ve görevden alınması gereken kişi sensin. Müdürye, Profesör Shao'nun projesi az önce büyük bir başarı elde etti. Bu zamanda enstitünün çekirdek üyesini kovmak, enstitüyü etkilemez mi? Akademik itibarını ve gelecekteki gelişimini. Projenin rehberlik haklarını tekeline almak istediğine dair söylentiler var. Bu doğru mu? Konuşsana. Ne oldu? Dilsiz misin? Başarısı imkansız bir proje için. Söyleyecek bir şeyim yok. Yesu. İş bu noktaya geldi, hala inadını sürdürüyorsun. Hala ağzın açık beni kovacağından bahsediyorsun. Seyirciler, ben asıl araştırmaya odaklanan kişiyim. Enstitüye gerçek katkısı olan kişiyim. Ama sen sadece küçücük bir kişisel kin yüzünden yetkini kötüye kullanıp baş araştırmacıyı kovuyorsun. Sen, asıl akademik usulsüzlük yapan, karakteri sorunlu olan sensin. Müdürye, Profesör Shao'nun suçlamalarına karşı. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Müdürye lütfen hemen cevap verin. Müdürye, Profesör Shao gerçekten de somut sonuçlar elde etti. Görevden alma işi bence bir yanlış anlama. Neden bir süre beklemiyoruz? Konuşup tartıştıktan sonra karar veririz. Görünüşe göre tüm yönetim kurulu üyeleri akıllı insanlar. O halde size daha fazla laf dökmeme gerek yok. Müdürye, bugünlük neden şimdi? Bugün basın toplantısı düzenleyebildiysem bu durumun zaten geri dönüşü olmadığını gösteriyor. Shaohan. Tekrar söylüyorum, projen başarılı olamayacak. Ve sen sadece benim enstitümün bir çalışanısın. Seni kovmak bir bildirim, tartışma değil. Tamam. Yesu. Madem sürekli enstitüden bahsediyorsun. O zaman biz de enstitünün kurallarına göre hareket edelim. Önemli personel değişiklikleri tüm yönetim kurulunun onayından geçmeli. Toplu oylama yapılması gerekiyor. Shaohan, gerçekten de nehirde ölmeyen turneden dönmüyorsun. Vazgeçmiyorsun yani. Tamam. Seni isteğine kavuşturayım. Benim projemin değeri, araştırma sonuçlarım raporu. Buradaki herkes görebilir. Sence yönetim kurulu üyeleri yine eskisi gibi seni destekleyecekler mi? Boşuna hayal kurma. Ben Shaohan'ın enstitüdeki görevinden alınmasını öneriyorum. Tüm görevler ona enstitüden kovulsun. Buradaki tüm yönetim kurulu üyeleri teklifimi onaylıyorsa. Lütfen el kaldırarak oylayın. Başkan Ye'nin kararını destekliyorum. Shaohan'ın Baş araştırmacılık görevinden alınması. Onun enstitüden. çıkarılması. Yönetim kurulu üyesi Wang. Siz bu. Ben de katılıyorum. Kabul. Hepiniz delirdiniz mi? 100 milyonlarca yatırımı, o görmüyorsa bari. Siz de mi görmüyorsunuz? Profesör Shao. Biz yönetim kurulu üyeleri. Başkan Ye'nin peşinden geldik, onu izleyerek adım adım. İşi bu noktaya getirdik. Bilmiyorum. Somut sonuçlar ortaya koyduktan sonra. Neden hala sizi kovmakta ısrar ediyor? Ama bu yıllar boyunca. Başkan Ye'nin kararları asla yanılmadı. Sizinle kıyasla. Biz Başkan Ye'nin yargısına güvenmeyi tercih ediyoruz. O, benim gibi 100 milyonlarca yatırım getiren birini bile kovuyor. Siz ona güvenmelisiniz. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Başkan Ye, yönetim kurulu olarak ortak karar aldık. Shaohan'ı kovma kararınızı onaylıyoruz. Sen, Tüm yönetim kurulu üyelerinin güveni için teşekkür ederim. Kesinlikle herkesi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Shaohan, artık enstitüyle hiçbir bağlantın yok. Basın toplantımdan bir dakika içinde. Enstitümden derhal defolup gitmeni istiyorum. Yesu. Şimdi işler bu hale geldi. Memnun musun?
Sadece senin isteğine göre hareket etmedim diye. Nihan Nihan'ı kovmadım, enstitü işlerine. Karışmana izin vermedim diye, gücünü kötüye kullanıp. Kıdemini, bu yönetim kurulunu beni oylamaya zorlamak için mi kullanıyorsun? Çok gülünç olduğunu düşünmüyor musun? Başkan Ye, bu konuya nasıl yanıt veriyorsunuz? Bu zamanda Profesör Shao'yu kovmakta ısrar etmeniz. Yeteneği kıskanıp dışlamak mı? Kişisel duygularınızı, enstitünün gelişiminin önüne koyup, ekibi yönlendirerek, Profesör Shao ve asistan Yang dışlıyorsunuz. Profesör Shao gibi bir baş araştırmacıyı kaybetmenin sorumluluğunu üstlenebilecek misiniz? Yes who? Bu sorulara cevap vermeye cesaretin var mı? Enstitü için yüz milyonlarca yatırımı alan kişi benim. İnanıyor musun? Dışarı çıksam, dakikalar içinde yeni bir enstitü kurabilirim. Yatırımı aldıktan sonra bunu satın alabilirim. Enstitünüzü yüzlerce raporla araştırabilirim. Beni kovarak kariyerimi bitirebileceğini mi sanıyorsun? Sana söylüyorum, hayal kuruyorsun. Profesör Shao bu kadar acımasız olduğuna göre, onunla konuşmaya değmez. Projemiz bu kadar değerli. Fonlar geldiğinde tüm enstitü Senin sözünle yönetilecek. O zaman, onun nasıl böbürlenebileceğini göreceğiz. Yes who? Sana son bir şans daha veriyorum. Medyanın önünde. Az önceki yakışıksız davranışın için özür dilersen seni affedebilirim. Aksi takdirde enstitünü satın aldığımda yapacağım ilk şey seni Yes who'yu tamamen silmek olacak. Şu an ben olmasaydım. Şu an sıradan bir memurdan öte değildin. Sen kimsin ki beni silebileceksin? Kendini biraz fazla mı önemsiyorsun? Yes who? Hala eski. Güçsüzce ailesi damada olduğumu mu sanıyorsun? Sürekli aşağılanıyordum. Hakarete uğruyordum. Sana söylüyorum, sensiz de başarabilirim. Sadece senden daha güçlü, daha yetenekli olduğumu kabul etmek istemiyorsun. Damat olmaya layık değilsin. Sizce ailesi de. Sadece benim basamak taşlarımdı. Yeter. Ye ailesini babam sıfırdan kurdu. Bu yıllarda sana ne kadar yardım etti biliyorsun. Layık değilsin. Ye ailesi hakkında tek kötü söz söylemeye hakkın yok. Onu dışarı atın hemen şimdi. Sen... Kim bana dokunabileceğini sanıyor? Rektör Ye, insanları kovmak için acele etmene gerek yok. Profesör Shao'nun bugünkü başarıları. Senin bu hakaretlerinle karşılaştı. Ama yine de basın toplantına gelmeyi kabul etti. zaten yeterince iyi davrandı. Nihan Nihan haklı. Yes who? Ye ailesiyle aramızdaki 7 yıllık dostluğa saygı duyarak. Ayrılmadan önce sana son bir şans daha verebilirim. Profesör Shao. Nihan Nihan. Unutma, aşağıladığı kişiler. Sadece sen değilsin, ben de varım. Merak etme, bu hakkını mutlaka alacağım. Yes who? Yeter ki basın karşısında açıklama yap. Bana laboratuvarı ver. Ve Nihan Nihan'ın içten özrünü kabul et, böylece. Araştırma enstitüsünde çalışmaya devam edebilirim. Seçim senin. Ya benim yeni bir yer açıp senin enstitünü satın aldığımı görürsün. Ve seni ölüme sürüklerim ya da dürüstçe özür dilersin. Kendine bir çıkış yolu bırakırsın. Şoan, gerçekten özür dilemem gerekiyor. 7 yıl önceki kendime özür dilemem gerekiyor. Yanlış insanı seçtim, 7 yılımı boşa harcadım. Ve ailesinin 7 yıllık kaynaklarını da boşa harcadım. Senin gibi bir soytarıyı destekleyerek. Sen. Bu zamana kadar hala inatçısın. Eskiden senin bu kadar aptal olduğunu nasıl fark etmedim? Hesaba 30 milyon yuan yatırıldı. İyi bak, bu yatırımlardan birinin 30 milyon yuanlık ödemesi hesabıma geçti. Profesör Shao'nun araştırma sonuçları açıklandığında alacağım para onlarca araştırma enstitüsü satın almaya yeter. O zaman yanlış tarafı seçenler. Pişman olduklarını söyleyip ağlayarak diz çökmeyin ha. Alo, veriler çıktı mı? Çıktı, laboratuvar hesaplama raporunu hazırladı. Dosya verilerini aldım ve basın toplantısı kapısına geldim. İyi bir gösteriye yetiştim. Güvenlik, kapıyı açın. Tamam. Pekala Yesu. Sana az önce son bir şans vermiştim. Sen değerlendiremedin. Yüzünü kurtaramadın, beni kovmaya çalıştın. Peki. Bu senin seçtiğin yol.
Pişman olma. Shaohan. Zengin olma hayalin artık sona ermeli. Bay Ye, işte hesaplama raporu. Hesaplama raporu. Yes who? Ne demek istiyorsun? Müdür Ye, hangi hakla? Profesör Shao'nun deney verilerini çaldın. Bu zamana kadar. Yoksa bu deney verilerinin Sizin laboratuvarınıza ait olduğunu mu söyleyeceksiniz? Profesör Shao'nun deney sonuçlarını çalmak için. Gözlerinizi açın, iyi bakın. Sahte, dolandırıcı. 5 yıldır beni kandırıyorsun. Gerçekten dolandırıcı. Shaohan. İşte bu, gurur duyduğun araştırma sonuçların. En başından beri veriler yanlıştı. Hiçbir şekilde doğru olamaz. Profesör Shao, muhasebe raporu gerçekten yanlış mı? Verileriniz gerçekten hatalı mı? Araştırma raporu geçersiz olursa, itibarınız yerle bir olacak. Bu sonucu kabul edebilecek misiniz? imkansız. Yeşu. Kesin sen sahtecilik yaptın. Deney sonuçlarını defalarca kontrol ettim. Hata yapması mümkün değil. Bu, ülkenin en üst düzey araştırma enstitüsünün hazırladığı muhasebe raporu. Kendin iyice bir bak. Bu Alo, Başkan Yang. Seni sahtekar. Akademik sahtecilik yapmaya cüret etmişsin. Yatırımımı çekiyorum. Yatırımı çekmek? Neden? Daha önce her şeyi konuşup anlaşmamış mıydık? Daha fazla konuşma. Ben... Hey, Başkan Lee. Gönderdiğin projede veri sahteciliği yapmaya cüret etmişsin. İşbirliğimiz bundan sonra iptal. İptal? Başkan Lee, sözleşmeyi zaten imzalamamış mıydık? Üstelik proje ödemesi de bana yatırılmıştı. Söyleyecek bir şey yok. Ah, Başkan Lee, bahsettiğiniz o veri sahteciliği. Bu bir yanlış anlaşılma, size açıklayayım. Başkan Lee. Neden hiçbiri açıklamamı dinlemiyor? Dedim ya, veri sahteciliği olayını bilmiyorum. Bilmiyorum. Proje verilerinin neden hatalı olduğunu ben de bilmiyorum. Gerçekten nedenini bilmiyor musun? Shaohan. Hasta olduğunda sana ne söylediğimi hatırlıyor musun? Hasta olduğunda, Projeyle ben ilgilenirim. Senin endişelenmene gerek yok. lütfen artık inatçılık etme, sana söylemiştim. Liang Nian'ı koruma. İşte şimdi oldu, onu bu şekilde uzaklaştırdın. Proje alt üst oldu. Sen de bu haldesin. Bu sonuçtan memnun musun? Biliyor musun? O dikkatli ve özenli Nian'ın. Temel bir veri hatasını bile fark etmedi. O sadece bir acemi, lütfen ona karşı olmaktan vazgeç. Bunu senin sağlığın için yaptım. Benim için mi? Shaohan, bugün anladım. Sen bu kadar ikiyüzlüymüşsün. Bu hayalinden vazgeç artık. Projeyi size teslim etmeyeceğim. Akıl almaz. O zaman burada iyice dinlen. Demek. Sen çoktan biliyormuşsun. Şimdi anladım. Senin başarı dediğin şey en başından beri bir seraptı. Yes who? Neden? Neden benim bir yanlış yapıp her adımda daha da batmamı izledin? Verilerde sorun olduğunu çoktan biliyordun. Neden benim bir aptal gibi görünmemi izledin? Tüm emeğimi verip adım adım bugüne geldim. Yoksa sadece en zirvedeyken arkamdan bıçaklamamı izlemek için miydi? 7 yıllık ilişkimiz vardı. Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin? Seni çoktan uyarmıştım. Sana birçok fırsat da verdim ama sen kibirli ve körsün. Yanı kurmak için ve haklı olduğunu kanıtlamak için o sorunlu raporu. Kendi elinle imzaladın, kendin. Kendi emeğini mahvettin, bugünkü halin.
Tamamen senin suçun. Ben. İnternetteki son haberlere göre birkaç otorite uzman aynı anda veriler üzerine analiz yayınladı ve hepsi temel verilerde büyük hatalar olduğu, sonuçların geçersiz olduğu konusunda hemfikir. Akademik sahtecilikle mücadele sitesi, Shao'nun vakasını örnek vaka olarak listeledi. Akademik itibarı tamamen bitti. Profesör Shao, bu konuda söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben. Hatırladım. Nian. Bu verileri sen hesaplayıp bana verdin. Ben hata yapmadım. Sen yanlış hesapladın. Beni mahvettin. Olmaz. Zaten Yesu'yu gücendirdim. Shao'nun da bana kim beslemesine izin veremem. Yoksa bu çevrede gerçekten barınamam. Profesör Shao, ben kasıtlı yapmadım. Profesör Shao, ben sadece bir stajyerim, tecrübesizim. Ben bu verilerin doğru olduğunu sanmıştım. Sadece size yardım etmek istedim. Proje için. Her gece ne kadar uğraştığınızı görüyordum. Rektör yedi sürekli sizi. Ben, özür dilerim Profesör Shao, kasıtlı değildi. Ben çok aptalım. Ben çok aceleciyim. Özür dilerim. Size bu zararı ben verdim. Rektörye, her şey benim hatam. Profesör Shao'yu ben batırdım. Size yalvarıyorum. Profesör Shao'yu işten çıkarmayın. Nian. Özür dilerim. Biraz önce çok düşünmeden hareket ettim. Bu olay senin suçun değil. Profesör Shao, ben. İstifa etmeye razıyım. Yeter ki rektör Ye benim hatamı affetsin ve size kızmasın. Bu senin hatan değil. Sen de kasıtlı yapmadın. Korkma, ben yanındayım. Hı hı. Xiao Shu, biraz önceki olay. Ben hatalıydım. Ama sen de gördün, veri hatası benim yüzümden değil. O. Nian da kasıtlı yapmadı. O sadece bir stajyer. Bana çok yardım etmek istediği için hata yaptı. Söz veriyorum. Bundan sonra kesinlikle daha dikkatli olacak. Bak, bu olayı. Acaba... Burada bitirebilir miyiz? Tabii ki Shaohan. Bugünkü basın toplantısı burada sona erdi. Önce gazetecileri dışarı çıkar. Tüm yönetim kurulu üyeleri de emek verdiler. Önce onları dinlenmeye götür. Tamam rektörye. Bu olayı çözmenizde size yardım etmemi ister misiniz? Gerek yok. Bu benim ailevi meselem. Yanlış tanıdığım kişi. Ben kendim hallederim. Tamam. Hepiniz buyurun lütfen. Xiao Shu, biraz önce sana öyle davrandım. Ama sen bana bir şans daha veriyorsun. Biliyordum. 7 yıllık ilişkimiz kesinlikle sahte değil. Hala beni önemsiyorsun. Merak etme. Bir daha asla böyle yapmayacağım. Söz veriyorum. İyi olacağım. Kendini kandırmayı bırak Shaohan. Bugüne kadar adım adım tırmanmamın tek nedeni. Artık ezilmemekti, bitiyor dediğim şey. Aramızın bittiği ve artık hiçbir bağımızın kalmadığı. Rektörye, her hata benim hatam. Yalvarırım. Profesör Shao'yu işten çıkarmayın. Beni işten çıkarın lütfen. Nian, böyle yapma. Sen de benim için yaptın. Sence ben onu dövdükten sonra senin işin kalmadı mı? Yesu, bana vurmaya cüret ettin. Yesu, bana vurman bir yana, ben sana yanlış yaptım. Ama Nian'ın sana hiçbir yanlışı yok. En azından bir kere olsun mantıklı olabilir misin? Öfkeni kontrol et. Hepinizin yüzüne çoktan birer şamar atmalıydım. Şimdi attım işte. Zaman mı bekleyecektim, yer mi seçecektim? Sen, Shaohan. Bir kez daha söylüyorum. En iyisi Yang Nian'ı da alıp gözümün önünden kaybol. İkinci kez olursa sadece yüzünü değil, daha fazlasını döverim. Yeter. Yesu. En parlak, en güçlü olduğumu sandığım o anlarda bile. Sana bir şans vermek, yeniden başlamak istedim. Nasıl oldu da senin elinde bu hale geldi? 7 yıllık duygularımız. Sana, bu araştırma enstitüsüne o kadar emek verdim. Bana bir şans daha veremez misin? Sana zaten birçok şans verdim, unutma. Adım adım. Yang Nian'ı bugüne getiren sensin. Her seferinde yanlış seçim yapıp kendini mahvettin. Xiao Shu. Biliyorum. İçinin rahat olmadığını biliyorum. Yanlış gördüğün bir şey varsa düzeltebilirim. Şöyle yapalım. Nian'ı başka bir yerde çalıştıracağım. Söz veriyorum. Bir daha asla karşına çıkmayacak. Böyle olur mu? İnatlaşmayı bırak. Bana bir kez daha yardım etmiş ol.
Yeniden başlayalım. Defol. Şaohan, bir kez daha söylüyorum. Benim hayatımdan, işimden Geleceğimden. tamamen kovuldun. Xiao Shu. Güvenlik. Xiao Shu, dinle, açıklayayım. Sen ne yapıyorsunuz? O benim karım, 7 yıllık eşim. Sadece sinirli, beni gerçekten kormaz. Beyefendi, lütfen hemen ayrılın. Bırakın beni, siz. Bırakın, Profesör Shao, Profesör Shao. bırakın beni. Bana böyle davranıyorsunuz, size söylüyorum. Xiao Shu'nun öfkesi geçene kadar. Kesinlikle sizi affetmeyeceğim. Sizinle konuşuyorum. Profesör Shao, onlarla uğraşmayı bırakın, bir yol bulalım. Müdür yeğenin öfkesini yatıştıralım. Xiao Shu seni bu hale getirdi. Hala bizim durumumuzu düşünüyorsun. Anlamıyorum. Sen bu kadar iyi bir kızsın. Neden senle uğraşmak istiyor? Profesör Shao, ben iyiyim. Bu sefer ben hata yaptım. Hala müdür yeğenin öfkesini nasıl yatıştıracağımızı düşünelim. Sadece dediklerimi yap. Kesinlikle onu geri getirmene yardım edeceğim. Gerçekten onu geri getirebilecek misin? Bana güven, ikinizin. Eskisi gibi olmasını sağlayacağım. Tamam. Bu sefer gerçekten sana çok şey borçluyum. Bana bu hediyeleri seçmene yardım etmeseydin. Onu nasıl mutlu edeceğimi bilemezdim. Bu benim görevim. Müdür ile barışabildiysen, her şeyi yapmaya hazırım. Shaohan, sen gerçekten bir aptalsın. Bu hediyeleri geri götürürsen, Yesu daha da sinirlenecek. Artık asla eskisi gibi olamayacaksınız. Ama neyse ki aptalsın. Yesu ile ilişkiniz tamamen bittiğinde, Sana hep destek olan beni. daha çok düşüneceksin. Yıllardır biriktirdiğin servetini de kolayca alacağım. Nian. Hadi gidelim. Ah, geliyorum. Yesu. Shaohan sadece küçük bir hata yaptı. Hem yetenekli hem de zengin, milyonlarca liralık özür hediyesi. Gözünü kırpmadan alabiliyor. Sen beğenmiyorsun ama ben beğeniyorum. Kocanın parasıyla keyif yaparken beni izle. Ne yapıyorsunuz? Bu benim evim. Durun. Bayan Ye bizi gönderdi. Yesu. O mu taşınmanızı istedi? Profesör Shao, müdür ye gerçekten seni evden atacak mı? İmkansız. O bu kadar acımasız olamaz. Size durmanızı söylüyorum. Xiao Shu, neden evimizi boşaltmalarına izin verdin? Delirdin mi sen? Bay Shao, artık Bayan Ye ile hiçbir bağınız kalmadı. Lütfen mesafeyi koruyun. Sen de kimsin? Ben Bayan Ye ile konuşuyorum. Çekil. Ne söyleyeceksen orada söyle. Bu ne demek oluyor? Xiao Shu, hiç mi eş olmanın verdiği bağ düşünmüyorsun? Hiç saygı duymuyorsun. Şaohan, saçmalama. Hala bizim eş olduğumuzu mu sanıyorsun? Hanımım. Özür dilerim. Hatalı olduğumu anladım. Bak. Sana bir sürü hediye aldım. Kolye, bileklik. Hatta limitli sürüm çantalar. Hep en sevdiklerin. Şaohan, yoksa sen. Bunları aldığım için geçmişte olanların unutulacağını mı sanıyorsun? Peki daha ne yapmamı istiyorsun? Yoksa senin için diz çöküp yalvarmamı istiyorsun? Gerek yok. Senin gibi biri diz çöküp yalvardığında sadece midem bulanıyor. Al şu aldığın çöpleri de defol git. Bunlara ihtiyacım yok. Çöp. Bunların hepsi yüz binlerce liraya mal oldu. Nian'la birlikte tek tek seçtik. Beğenmediysen almak zorunda değilsin. Ama bu kadar. Kırıcı konuşmana da gerek yoktu. Nihan yalnız senin için seçti. Müdürye, sadece sizin ve Profesör Shao'nun barışmasını istedim. Başka bir niyetim yoktu. Ben, Yesu. Fazla ileri gidiyorsun. Nian deneyimsiz olsa bile özür diledi.
Onu bu kadar hedef alman gerekmiyor. O sadece bir stajyer. Sonuçta sen onun büyüğü, öğretmeninin eşisin. Bu kadar acımasız olman gerekmiyor. Onu hedef almadım. Hayır. O halde hedef aldığım kişi sensin. Shaohan, o yeşil çay kız ne kadar iğrenç olsa da. Asıl suçlu sensin. Sen onun bana saygısızca davranmasına göz yumdun. Gerçekleri görmezden gelip onu savundun. Şimdi gelip affımı dileniyorsun. Hatta ona aldığın hediyeleri seçtirdin. Hatta onun için bana karşı çıktın, beni suçladın. Bu ilişkiyi tamamen sen bitirdin. Ben. Ama Xiao Shu. Ben onu sadece bir genç meslektaş olarak görüyordum. Onu sadece bir kız kardeş gibi görüyordum. Biz karı kocayız. Bu kadar anlayış ve hoşgörü göstermekten bile aciz misin? 7 yıldır birlikteyiz. Yoksa sen, karı koca olmanın hiçbir anlamını gözetmiyor musun? Seninle olan bu karı koca bağımızı çoktan bıraktım. İyi bak, ne belge imzaladığını gör. Boşanma anlaşması. Bu imkansız. Ben imzaladığımda Nian Nian'ın işe geri dönüş sözleşmesiydi. Yesu, beni imzalatmak için kandırdın. Kandırmadım. İki belge yan yana duruyordu. Sen hiç bakmadan imzaladın. Shaohan, imza attığın andan itibaren aramızda hiçbir bağ kalmadı. Bu olamaz. Yesu, ben senin kocanım, bana böyle davranamazsın. Artık değilsin. Rektör Ye, lütfen Profesör Shao ile barışın. O seni gerçekten seviyor. 7 yıllık ilişkiniz. Böyle mi bitecek? Nian Nian, Bu oyunculuğunla oyuncu olmaman çok yazık. Onunla boşanmam, senin tam da istediğin şey değil mi? Rektör Ye, ben gerçekten. Kapa çeneni. Siz ikilinin oyununu izlemek istemiyorum. Güvenlik, onu buradan çıkarın. Profesör Shao. sen. Yesu. O da bizim barışmamızı istedi. İyi niyetliydi. Ona böyle davranmaya hakkın yok. Bu benim evim. Kimin girme hakkı olduğuna ben karar veririm. Sadece yan değil. Bugün sen bile olsan, Shaohan. Uslu uslu dışarı çıkacaksın. Bunan, Shaohan'ı dışarı at. Evet, rektör ya. Bana dokunma. Yesu. Sana özür dileme konusunda yeterince samimiydim. Sen acımasız olmayı seçtiysen, benim de merhametsiz olmamdan şikayet etme. Hesaplamayacak mıydın? Bu ev. Evliliğimizden sonra aldık, çiftimizin ortak malı sayılır. Senin rastgele elden çıkarmaya hakkın yok. Ben de bu evin sahibiyim. Çiftin ortak malı. İyi bak, bu evi ben tek başıma paramla aldım. Peşin olarak aldım. Tapuda baştan sona senin adın hiç yok. Peki. Farz et ki bu ev senin. Peki ya diğerleri? Mobilyalar, dekorasyon. Bunlardan benim payım olmalı değil mi? Hesaplamayacak mıydın? Bugün ben bu hesabı tamamen seninle hesaplayacağım. Başlangıçta anlaşmıştık. Sen evi al, ben mobilyaları alırım. Bunlar, koltuk, sehpa, halı ve perde hepsini benim kartımla ödedim. Boş konuşma artık. Senin o ufak tefek paranı ben umursamıyorum bile. Bir milyon yeter mi? Sen, Aldığı şeylerin hepsini şimdi ben satın aldım. Şu andan itibaren hepsi bana ait. Bu şeylerin hepsini dışarı çıkarın, onun önünde. Hepsini kırıp yakın. hayır. Durun bana, durun. Ben razı olduğumu söylemedim. Benim aldığım bir sürü çöpü işlemek için senin onayına mı ihtiyacın var? Komik olma Shaohan. Yesu. Bu kadar kalpsiz misin? Gerçekten yüreğin var mı? Bitireceksek tamamen bitirelim. Senin aldığın bu şeylere baktığım her saniye benim midem bulanıyor. Yesu. Sen ne yapıyorsun? Bay Shao, lütfen sakin olun. Size diyorum ki, bu ev bile benim. O benim karım. Beni durdurmayın. Bay Shao'yu dışarı çıkarın. Sen. Ben gitmiyorum. Bırakın. Bırakmanızı söylüyorum. Burası benim evim. 2 kişiye beni bırakmanızı emrediyorum. Xiaoşu'nun dönmesini burada bekleyeceğim 7 yıl oldu. Bizim ilk kavgamız değil. Eğer ondan özür dilersem. Kesinlikle yumuşayacak. Sen, bırak sen.
Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Kapıyı açın. Sen, Xiao Shu. Nasıl böyle oldu? Beni gerçekten istemiyor musun? Profesör Shao, sonunda çıktınız. Sizi bekliyordum. Profesör Shao, size ne oldu? Müdür Ye, sizi zor durumda bırakmadı, değil mi? Hep benim yüzümden, Müdür Ye ile ilişkiniz bu hale geldi. Hep benim hatam. Bu senin suçun değil. Sadece bu sefer eve bir süre dönemeyeceğim. Ne kadar süre böyle devam edecek bilmiyorum. Endişelenmeyin Profesör Shao. Enstitüde hala bir personel yurdum var. Koşulları biraz kötü olsa da en azından yaşanabilir. Bir süreliğine benim yanıma gelebilirsiniz. O zaman Müdür Ye'yi de bulmak daha kolay olur. Niyan. Teşekkür ederim. Bu zamanda bana yardım etmeye hala istekli olan tek kişi sensin. Profesör Shao. Yapmam gereken şey buydu. Hadi, eve gidiyoruz. Müdür Ye, yurt yönetiminden bildirdiler. Yani Shao Han'ı personel yurduna götürdü. Personel yurdu mu? Neredeyse unutuyordum. O yeniden işe alım anlaşmasını geçmişti. Hala enstitünün personeli. Gerçekten de Shao Han'ın altın bir kısmet olduğunu sanıyor. Onunla birlikte zorluklara göğüs gerip ileride yükselmesini bekliyor. Müdür Ye, acaba hemen Yang Nian'ın görevine son verip ikisini de dışarı atalım mı? Gerek yok. Oyun oynamak istiyorsa ona bir fırsat vereyim. Benim desteğim olmadan Shao Han hala onun altın kısmeti olmaya devam edip edemeyeceğini görmek istiyorum. O kanaryayı beslemeye. Lojistik departmanı personel yurduna bildirsin. İlgili olmayan kişilerin girmesine izin verilmeyecek. Yang Nian ve Shao Han'a söyleyin. Sadece Yang Nian yurtta tek başına kalabilir. Ya da ikisi birlikte dışarı atılır. Niyan. Seni zor durumda bıraktım. Seni hep böyle bir yerde yaşattım. Sizinle birlikte olduğum sürece. Nerede olursa olsun, sorun değil. Bana iyi davranan yine sensin. O Yeşu gibi değilsin. Ama küçük bir hata yaptım ve beni ölüme terk ettim. 7 yıllık aşk ilişkisi nedir? Profesör Shao, sadece şansın yaver gitti. Ama senin gücün burada. Tekrar yükselebilmelisin. Bu sefer bana güvenen tek sen vardın. Merak etme. Tu. Yesu kadar kaba değil. Sana iyi bir hayat yaşatacağım. En büyük eve götürün ve en pahalı çantayı satın alın. Profesör Shao, ben bunu istemiyorum. Sadece iyi olmanı istiyorum. Daima. Kim o? Bay Shao, enstitünün lojistik bölümündeki bu yatakhanedeyiz. Sadece şirket çalışanları burada kalamaz. Lütfen hemen dışarı çıkın. Benim kim olduğumu biliyor musun? Enstitü çok katkıda bulundu mu? Tabii ki biliyorum ama bir yabancı. Başkan Ye olmasaydı, bugün hiçbir şey değildin. Bu enstitü ile ilginiz yok. Lütfen işbirliği yapın. Hemen buradan ayrılın. Yesu, o kadar acımasızdı ki. Personel yurdu bile daha fazla kalmamı istemiyor. Bırakma, Profesör Shao, gidelim. Daima. Nerede olursa olsun Profesör Shao. Seni takip ediyorum. Zahir bırakacağım. Bana olan güvenin. Yesu buradan ayrıldığımı mı sandı? Hiçbir yere gitmeyecek. Ona bunun imkansız olduğunu söylediniz. Eşyalarını topla. Bugün otelde kalacağız. Yarın seni eve götüreceğim. İyi. Ye okulu. Shao Han, Liang Nian ile dışarı çıktı. Evi görmem gerektiğini söyledi. Maaşına bağlı. Ye okulu, bir tane daha olduğunu unutmuş olabilirsiniz. Hane halkı harcamaları için banka kartları. İçinde yaklaşık 10 milyon ve Shao Han vardı. Ayrıca istediğiniz zaman tüketebileceğiniz bir yardımcı kart alın. Bıraksın harçsın.
İyi bir avukat bul ve kanıt hazırla. Bakmam gerek, tamam mı? Ne kadara mal olabilir? Bir de şuna bakalım. Bekle, beni takip edeyim. Bu mülkleri takip ettiğimde benim desteğim olmadan geri ödeyebilecek mi? Hey meme. Evet. Merhaba, bayım, bayan. Kiralık mı arıyorsunuz yoksa satın mı alacaksınız? Önce bir bakalım. Pekala. Bu taraftan buyurun. Bu 2 yatak odalı, basit döşenmiş bir daire. 2 kişilik yaşamak için çok uygun. Bu olmaz. Oturma odası çok küçük ve ışık da yetersiz. Profesör Shao, sana hiç yakışmıyor. Bunun aylık kirası sadece 3000, çok uygun fiyatlı. Bu olmaz. Ben buna alışamam. Belki şuna bir bakarsın. Bu 3 yatak odalı, bu daha da olmaz. Mobilyalar çok eski, zemin de modası geçmiş. Niyan. Sadece 2 kişiyiz. Bu kadar büyük bir ev gerekli mi? Yeşe'den özür dilemek için milyonlar harcayıp hediye alabiliyorsun. Ama bana karşı böyle cimri davranıyorsun. Yine de rol yapmalıyım. Yoksa gerçekten para harcamak istemiyor. Profesör Shao, özür dilerim. Düşüncesiz davrandım. Sanıyordum ki sen eskiden o büyük evlerde oturuyordun. Böyle bir yere hiç bakmazsın. Biliyorum. Rektör Ye ile kıyaslanamam. Rektör Ye ile birlikteyken hep tamamı peşin ödenmiş büyük villalarda oturdun. Benimle birlikteyken ise kiralık evde kalıyorsun. Seni bu tür evlerde kalmaya zorladığım için benim suçum. Biliyorum. Rektör Ye ile kıyaslanamam. Niyan. Kim kiralayacağımızı söyledi? Peki, bayım, siz ne yapmak istiyorsunuz? Satın almak istiyorum. Bana bir villa bulun. Sana en iyisini vereceğime söz vermiştim. Aramaya gerek yok. Hemen Ye Şeu'nun yanındaki villayı alalım. Bay Shao, o villa tam satılık. Ev sahibi fiyat istedi. 18 milyon. Ne kadar? 18 milyon. Profesör Shao, Bu biraz fazla pahalı değil mi? belki yine kiralayalım. Biliyorum, ben böyle bir eve layık değilim. Pahalı değil. En düşük peşinat ne kadar? En az %30, 5 milyon 400 bin. Beni biraz bekle. Ödemeyi yapacağım. Beyefendi, kartla mı ödeme yapacaksınız yoksa QR kodla mı? Kartla. Beyefendi, bakiye yetersiz uyarısı. Olamaz. Bu yıllar boyunca benim de araştırma sonuçlarım oldu. Proje kar paylarıyla birlikte kartımdaki para yeterli olmalıydı. Biraz bekleyin lütfen. Alo? Banka kartımın bakiyesini öğrenmek istiyorum. Bay Shao, yatırım yaptığınız bankanın kurallarına göre, eğer sizin nedeninizle sözleşme bozulursa, tazminat ödemeniz gerekiyor. Büyük miktarda ceza ücreti. Adınıza kayıtlı banka kartlarınız sırayla. Otomatik olarak tahsil edildi. Hepsi mi gitti? Hala var. Size kontrol edeyim. İşte dedim ya, Yesu olmasa bile. Benim de biraz birikimim var. Nasıl bir ev bile alamam? Bay Shao, Banka kartınızın toplam bakiyesi 3 yuan 40 fen. Lütfen onaylayın. Alo, Bay Shao, Başka danışmak istediğiniz işlem var mı? Beyefendi, o zaman bu evi hala alacak mısınız? alacağım. Biraz bekleyin. Yesu, sen olmadan hiçbir şey yapamayacağımı sanma. Para olmasa bile benim geniş bir çevrem var. Genel Müdür Zhang. Profesör Shao. Son zamanlarda biraz sıkıştım da. Biraz borç almak istedim, döndüreyim diye. Profesör Shao, size yardım etmek istemem değil ama rektör Ye tarafından uyarı aldık. Enstitüyle hala işbirliğimiz var. Beni zor duruma düşürmeyin.
Profesör Shao, Rektör Ye'den boşandığınızı duydum. Ben de pek uygun değilim. Başkasına danışın lütfen. Şu kurnaz tipler. Başta Yesu sizi bana tanıttığında ne kadar yaltaklanıyorlardı. Tamam öyleyse. Şimdi boşandığımı öğrenince hepsi böyle mi davranıyor? Profesör Shao, ne oldu? Eğer Rektör Ye'nin yanında yaşamanın size gerçekten uygun olmadığını düşünüyorsanız, O zaman bırakalım. Biz de onunla baş edemeyiz. Eğer kiraya çıkmak isterseniz aslında bu da olur. Bizim gibi küçük roller için yeter de artar. Olmaz. Bu ev mutlaka alınmalı. Bu kart. Ben ve Xiaoşu'nun aile giderleri için kullandığımız yardımcı kart. Bu yıllar boyunca ben de az katkı sağlamadım. Bu karttaki 10 milyonlarca yuanın yarısı en azından bana ait olmalı. Bunu harcamam en doğal hakkım. Kartı çekin. Tamam. Hadi, sözleşmeyi imzalayalım. Müdür Ye, ne oldu? Hiçbir şey bir ay sonra boşanma belgesi almak için beklemeye gerek yok. Doğrudan boşanma davasına hazırlan. Shaohan, göreceğiz bakalım. Harcadığın her kuruşu evi barkı satarak geri ödeyebilecek misin? Beyefendi, kartınız. işte bizim sözleşmemiz, bir göz atın. Sorun yoksa imzalayabiliriz. Alo Yesu, sen dememiş miydin? Eşlik bağlarını önemsemiyorum diye. Şimdi neden aklına geldi? Beni aramak? Ne oldu? Benim ve Nianya'nın gerçekten ayrıldığını görünce. Pişman mı oldun? Kendini kandırıyorsun. Shaohan, ben seni bilgilendirmek için geldim. 3 gün sonra. Mahkemeye gelip benimle boşanma davası açmayı unutma. Bir aylık bekleme süresine bile tahammül edemiyor musun? Bu kadar acele mi boşanmak istiyorsun benimle? Senin gibi biriyle tartışmaya üşeniyorum. Paraları düzgünce geri öde. Sana bir de mal varlığından feragat etme fırsatı verebilirim. Beni aşağılama. Madem bu evi istemiyorsun. O zaman benim sana karşı nazik olmayacağım için beni suçlama. Ortak mülkler. Hepsini yarı yarıya bölüşeceğiz. Tek başına yutmayı düşünme. Mahkemede görüşürüz. Emin misin? Eminim. 3 gün sonra mahkemede görüşürüz. Pişman olma. Profesör Shao, gerçekten müdür Ye ile boşanma davası mı açacaksınız? Beni bu duruma getirdi. Ona yüz vermeme gerek yok. Ortak mallar yarı yarıya. Zaten bu doğal bir hak. Dava açıp mülk bölmek. Daha fazla pay alamaz mıyım? Yesu çok zengin. Rastgele milyonlarca paylaşılabilir. O zaman bu paralar. Hepsi benim olmaz mı? Shaohan, seni seçmekle gerçekten doğru insanı seçmişim. Shaohan. Bu aile için çok şey feda ettiğini söylüyorsun. Ama bu mali raporda senin adın pek geçmiyor. Hala benim paramı harcamayı düşünüyorsun. Mülkümü bölmeyi. Sen özür dilemeyi ve tazminat ödemeyi bekle. Mal varlığından feragat et. O neden yine geldi? Araştırma enstitüsünde görünmeye nasıl cüret eder? Aynen öyle. Müdür Ye. Geldim. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Yan. Sorumlu olduğum deney verilerinin neredeyse hiçbiri doğru değil. Her birini meslektaşların yeniden kontrol etmek zorunda kalıyor. Sen kesinlikle. Bu işe layık değilsin. İnsan kaynaklarından işten çıkarılma bildirimi al. Müdür Ye, o küçük işlerle uğraşma. Ben şirkete. Sadece seni görmek için geldim. Müdür Ye, her gün bu kadar çok çalışmanın ne faydası var ki? Sürekli evrak imzalıyor, proje yönetiyorsun. Canını dişine takıyorsun. Benim gibi değil. Sadece küçük bir numara kullanarak. Shaohan'ı her dediğimi yapar hale getirebiliyorum. Yüzlerce, milyonlarca harcayarak.
Görüyor musun? Bu kolye 200.000, bu bileklik 350.000. Bu yüzük 500.000. Ve o villanın fiyatı da 18 milyon. Üzerinde benim adım yazıyor. Profesör Shao ile 7 yıldır evlisin. Sana ne aldı ki? Bence üzerindeki tek düzgün takı yok. Değersiz. Eski bir oyuncak bebeği bile hazine gibi saklıyorsun. Gerçekten çok acınası. Xiaohan sana karşı oldukça cömertmiş. Ama merak ediyorum. Liang Nian Nian. Eğer biri bu harcamalarını geri isterse ödeyebilir misin? Ödemek mi? Shao Han şu an bana her dediğimi yapıyor. Nasıl geri isteyebilir ki? Asıl sen. Profesör Shao seninle davayı kazanıp Mal varlığının yarısını alınca o zaman nasıl hava atacaksın merak ediyorum. Peki, bekliyorum. Mahkemede her harcamanın geri istendiğini görmeyi bekliyorum. Profesör Shao, burası neden böyle dağınık? Önceki araştırmamı sürdürüyorum. Vaktim yok. Sen toplasana. ben mi toplayayım? Evet, önceden Xiaoshu buradayken. Hep o yapardı. Şimdi o yok. Tabii ki sen halledeceksin. Profesör Shao, bu kadar büyük bir evi tek başıma. Nasıl toplayabilirim ki? Bir hizmetçi tutsak olmaz mı? Olur. Sen halleder misin? Şu an meşgulüm. Rahatsız etme beni. Bir gün benim de böyle keyif süreceğim aklıma gelmezdi. Evde bana hizmet edecek bir dadım olabilir. Profesör Shao, şuna bak, ayda 20.000. Her şey dahil. Ne dersin? Söylemedim mi? Sen halledersin. Tamam, sen öde. Ben öderim. Xiaoshu buradayken. Ev işlerini o yönetirdi. Bu kadar küçük bir parayı sen ödersin. Olur mu? Ben öderim. Profesör Shao, İyi bir hayat yaşayacağımı söylemiştin. Ama şimdi bu kadar küçük bir parayı bile benim ödememi istiyorsun. Profesör Shao, yine de benim layık olmadığımı düşünüyorsun, değil mi? Önceden. Müdürye buradayken evde her şey en iyisiydi. Çok imreniyordum. Ama şimdi ben... Tamam. Ben ödeyeceğim. Konuşma. Profesör Shao, biliyordum. Sen en iyisisin. Eskiden bu tür şeylerle hiç ilgilenmem gerekmezdi. Xiaoshu her şeyi kusursuzca ayarlardı. Ev her zaman temizdi. Yemekler her zaman sıcaktı. Hatta kıyafetlerimi bile. Önceden hazırlardı. Profesör Shao, şuna da bak. Bu, ayda 30.000. Altın madalyalı dadı. Batı mutfağı, tatlı yapar. Bir de bu. Bu özel hizmetçi, ayda 50.000. Xiaoshu hiçbir zaman bunlarla, para konularıyla uğraşmazdı. Boşanma davası başlayınca, evdeki mülk, Xiaoshu ve ben sadece yarısına sahip olacağız. O da mutsuz olacak. Belki, Xiaoshu'ya bir şans daha vermeliyim. Bu, Profesör Shao, bir bak. Nian Nian. Bunları sen halledersin, ben öderim. Boşanma davasıyla ilgili bazı konuları. Yesu ile konuşmak istiyorum. Profesör Shao. Müdürye, bu benim hazırladığım proje araştırma raporu. Shao Han'ın geride bıraktığı hatalı veri sorununu çözebilir. Kontrol edin, projenin devam etmesini sağlayabilir. Bugünlerde fazla mesai yapmanın sebebi bu muydu? Müdürye, zaten yeterince meşgulsünüz, bu dağınıklığı. Sizin halletmenize gerek yok, bana bırakın. İyi iş. Teşekkür ederim müdürye. Bunan, 7 yıldır benimlesin.
Üstlendiğim tüm proje araştırmalarının arkasında senin kontrolün var. Şimdi Shaohan gitti, bence. Onun pozisyonuna sen çok uygunsun. Müdür Ye, tecrübem henüz yeterli değil. Boş lafları bırak. Shaohan'ı yükseltebildiysem, seni de yükseltebilirim. Bunu imzala. Bugünden itibaren Shaohan'ın pozisyonu ve maaşı artık senin olacak. İyi çalış. Müdür Ye, anladım. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Hazırlanmaya başla. Çekil. Yesu ile konuşmam gerekiyor. Çekil. Müdür Ye, özür dileriz. Onu durduramadık. Önce sen çık. Tamam. Shaohan. Ofisime zorla girip ne yapmaya çalışıyorsun? Xiaoshu, seninle konuşmam gerekiyor. Biz biraz konuşacağız. Sen çık. Üzgünüm, ben sadece Müdür Ye'yi dinlerim. Bunan benim adamım, sen değilsin. Bence çıkması gereken kişi o değil. Sensin. Seninle duygusal bir özel konu konuşacağım. O bir yabancı. Bunu dinlemeye ne hakkı var? Yabancı mı? Shaohan. Boşanma davasını hazırlıyoruz zaten. Seninle aramda sadece resmi işler var. Hiçbir duygu yok. Özel konuşulacak bir şey de yok. Bunan ise yeni atadığım enstitü müdürü. En güvendiğim astım. Onun kalmasını istiyorum. Kalma hakkı da var. Benim pozisyonumu ona mı verdin? Evet, bugünden itibaren, şu andan itibaren. O benim pozisyonuma oturmaya ne hakla layık? Senin pozisyonunu sana ben verdim. Verebildiğim gibi geri de alabilirim. Daha layık olana veririm. Yesu. Benim şeylerimi bir yabancıya vermeye ne hakkın var? Ben sana acıyıp mal varlığımın yarısını sana vermeyi düşünüyordum. O şeyler zaten benimdi. Seninle hiçbir ilgisi yok. Güvenlik, Bay Shao'yu lütfen dışarı çıkarın. Pekala. Sen bekle. Yarın mahkemede bu yıllar boyunca yaptığım yatırımları tamamen geri alacağım. Seni tamamen pişman edeceğim. Çekil. Shaohan. Yarın mahkemede her şeyi geri alacak olanın. Sen mi ben mi olduğunu göreceğiz. Sanık, davacı, duruşmaya katılanların kimliklerine itirazınız yok mu? Davacı Shaohan, davanızı sunabilirsiniz. Ve ilgili gerçekler ile gerekçelerinizi. Bunlar benim Bayan Yesu ile evliliğimiz süresince yaptığım iş ve harcadığım paralar. Aileye ve araştırma enstitüsüne büyük katkılar yaptım. Bayan Yesu'dan iş ücretimi, manevi tazminatımı, proje kar payımı, toplam 12 milyon tazminat istiyorum. Ayrıca adındaki villanın bir aracı, mevduatı gibi mülklerin yarısını, toplam dava tutarı 87 milyon 3 bin. İşte şimdi zengin olduk. Bakalım daha ne kadar böbürlenebileceksin. Sanığın söyleyeceği bir şey var mı? Sayın Hakim, Shaohan'ın sunacak kanıtı var. Benim de var. Sen ne yapıyorsun? Bu 7 yıl boyunca benim gelirim. Shaohan'ın gelirinin 20 katıydı. Ama harcamalarım, onun harcamalarının küçük bir kısmı bile değil. Kendisine aldığı bu lüks eşyalar. Pahalı takımlar, marka saatler, şaraplar vs. Benim ve tüm ailenin harcamalarından daha fazla. Boşanmadan önce Shaohan akademik sahtekarlık yüzünden. Enstitü projesi başarısız oldu. Doğrudan ekonomik kayıp 20 milyon. Ve bu parayı ben şahsen ödedim. Shaohan bu yıl boyunca. Tüm yeme içme eğlencesi benim paramla. Proje araştırmaları da benim paramla, tüm ailemize. Ve işe katkısı onda birden az, Sayın Hakim. Söylediklerimin hepsi sunduğum kanıtlarda. Lütfen bir göz atın. Şaka yapıyorsun. Onda birden az değil. Sen sadece. Benim çabalarımı görmedin. Yanılıyorsun Shaohan. Yaptığın her şeyi hatırlıyorum. Bunu hatırlıyor musun? 4 yıl önce 14 Şubat. Sevgililer günü, bana sürpriz yapacağını söyleyip beni alışveriş merkezine götürdün. Sonunda kendine 1 milyonluk saat aldın. Bana da 100 liralık bir çiçek aldın. İşte bu, paketleyin. 1 milyondan fazla. Profesör Shao, kendine gerçekten değer veriyorsun. Karı. Bu saat bir erkeğin ikinci yüzüdür. Elbette iyisini seçmelisin. Kendine bu kadar cömert davranıyorsun. Peki karına, bana hediye nerede?
Sana çiçek almadım mı? Bunu hala saklıyorsun. Sadece bu değil. Bak, bu da 3 yıl önce Ağustos ayından. Benimle akademik bir konferansa katılacağını söylemiştin. Yepyeni bir takım elbiseye ihtiyacın olduğunu ben de kabul etmiştim. Sonra bir bakmıştın, yüz binlerce liralık lüks bir takım elbise almıştın. Üstelik ekstra 200 bin lira daha harcayıp. Sınırlı sayıda üretilen bir çift ayakkabı almışsın. Bak, yeni aldığım takım elbise nasıl? Zevkim iyi değil mi? Elbette. Takım elbise 138 bin, ayakkabılar 200 bin. Sadece takım elbise alacaktın dememiş miydin? Ayakkabılar da yolda gelirken aldım. Akademik konferansa katılıyorum. Enstitünün yüzünü temsil ediyorum. İyi giyinmemde ne var? Neden? Çok karışıyorsun. Bunlar da aile bütçesinden aldığın çeşitli lüks ve tüketim malları. Geçenlerde yeni aldığın evde dahil. Yang Nyan aldığın çeşitli takılar. Ve Dadı Shaohan. Benim paramla zenginmiş gibi hava atıyorsun. Hiç utanmıyorsun. Aile varlıkları, bunların hepsi Shaohan'ın kendi değil miydi? Profesör Shao, sen konuşsana. Shaohan tüm bu yaptıklarını benim hatırlamadığımı mı sanıyorsun? Ben Artık açıklama yapmana gerek yok. Yargılanmanı bekle. Sayın Hakim, sunduğum kanıtların hesaplaması tamamlandı mı? Herhangi bir hata var mı? Mahkeme, sanık Bayan Yesu tarafından sunulan tüm finansal kanıtları inceledi ve sonuç doğru. Şimdi bu mahkeme aşağıdaki kararı verir. Herkes ayağa kalksın. Davalı Shao'nun eşler arasındaki ortak mülkün bölünmesi talebini reddediyoruz. Davalı Shaohan, sanık Bayan Yesu'ya çeşitli kayıplar için toplam 100 milyon. 3.700.000, 3.620 lira tazminat ödeyecek. Bu davanın tüm masraflarını Shaohan tamamen üstlenecek. Mahkeme kapanmıştır. Yang Nyan. Shaohan'ı çözdüğünü mü sandın? Senin işin bitti mi? Aldığın her şeyi geri alacağım, tek kuruş bırakmayacağım. Geri alınacak. Yesu, ne demek istiyorsun? Seninle konuşacak bir şeyim yok. Sen de mahkeme celbini bekle. Yesu. Özür dilerim. Benim için bunları yaptığını bilmiyordum. Beni küçümsediğini sanıyordum. Bana kasıtlı baskı yaptığını düşünüyordum. Shaohan. Bilmiyor musun? Paramla başka kadınları besliyorsun. Güvenimi alıp aldatıyorsun, sahtecilik yapıyorsun. Hoşgörümü savuruyorsun. Sana verdiğim her şeyle bana saldırıyorsun. Bugünkü konumunun nereden geldiğini sanıyorsun. Sahip olduğun her şeyi ben verdim. Değerini bilmiyorsan hepsini geri alacağım. $100 milyon, Shaohan. Ona tam 100 milyon borçlanmışsın. Neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Onun mal varlığının yarısını alıp milyonlar kazanacağını söylemiştin. Şimdi 100 milyon borçlusun. Hayır, bu paralar nasıl onun olabilir? Tam 7 yıl evli kaldınız. Hiç para biriktirmediniz mi? Hep senin yüzünden. Deney verilerin hatalıydı. Tüm yatırım sözleşmeleri iptal edildi. Bunun için de rekor tazminat ödeyeceğim. İşlerin buraya gelmesinin sorumlusu sensin. Benim sorumluluğum mu? Shaohan, açıkça senin beceriksizliğin yüzünden oldu. Sen. Bay Shaohan, Evet, benim. bu mahkeme icra bildirimi. Boşanma kararına göre Bayan Yesu'ya 100 milyon 370 bin, 3620 yuan ödeme yapmalısınız. Ayrıca araştırmalara göre son zamanlarda satın aldığınız bir villa ve mobilya gibi varlıkların tamamı Bayan Yesu'nun kişisel hesabından gelmektedir. Yasal olarak geri alınacak ve tazminat için kullanılacak. Ne? Geri almak mı? Bu ev benim adıma. Nasıl geri alırsın? Bayan Yang Yan, bu villa araştırılan banka hareketlerine göre tamamen Bay Shaohan ve Bayan Yesu'nun ortak aile hesabından gelmektedir. Bay Shaohan aile giderlerini izinsiz kullandı.
Üçüncü bir kişiye verilen hediyeler yasaya göre tamamen iade edilmelidir. Bay Shao. Zorunlu icra için son tarihe dikkat edin. Ne? Demek ki harcadığım tüm paraya sunulmuş. Bu nasıl olabilir? Profesör Shao ile 7 yıldır evlisin. Sana ne aldı? Bakıyorum da üzerinde tek bir düzgün takı yok. Değersiz, eski bir oyuncak bebeği hala hazine gibi saklıyorsun. Gerçekten hiç layık değil. Xiaohan sana karşı oldukça cömert davranıyor. Ama çok merak ediyorum. Nian. Eğer biri bu harcamalarınızı geri isterse ödeyebilir misin? Ödemek mi? Shaohan şu an bana her dediğini yapıyor. Nasıl olur da geri ödememi ister? Asıl sen. Profesör Shao davayı kazanıp mal varlığının yarısını alınca nasıl böyle hava atacaksın? Peki, bekliyorum. Shaohan, sen bir beceriksizsin. Hala gidip Yesu'ya hava atmıştım. Doğru kişiyi seçtiğimi söylemiştim ama başından beri. Tam bir aptalmışım. Beni suçluyorsun. Bütün bunlar senin yüzünden. Bunu şimdi konuşmayalım. Hemen. Bu evi sat. Sana aldığım diğer şeyleri de sat. Önce bir kısmını ödeyelim. Neden? Bunların hepsini sen bana aldın. Neden ben Yesu'ya geri ödeyeyim? Neden? Çünkü bütün bunlar senin yüzünden. Sen kışkırtmasaydın. Bugün bu duruma düşer miydim? Senin yüzünden. Boşandım, işimi kaybettim, borca girdim. Üzerinde giydiğin, elindeki takılar. Hangisini benim paramla almadın? Seni uyarıyorum. Beni bırakıp gitmeyi düşünme, yoksa dava açmamı bekle. Tıpkı Yesu'nun bana yaptığı gibi. Her şeyi tek tek geri alırım. Profesör Shao, bu olmaz. Tam 1 milyar. Tüm mal varlığımızı satsak bile ödeyemeyiz. Profesör Shao, yalvarıyorum. Gidip Rektör Ye'ye yalvarın. Tarihi ertelemelerini isteyin, olur mu? Bu şeyleri satıp bir başlangıç sermayesi toplayayım. Başlangıç sermayesi. Evet, sadece başlangıç sermayesi olsa, yeni bir araştırma enstitüsü açabiliriz. Ve sen yeniden araştırmaya başlayabilirsin. Sonra toparlanıp. Bu parayı geri ödemek çok kolay olmaz mı? Evet. Projem sadece veri sorunu yaşıyor. Deney başarılı olursa, milyarlarca yatırımı geri alabiliriz. Evet. Başlangıç sermayesi için ben bir yol bulacağım, Profesör Shao. Sen yarın sabah erkenden müdür Ye'ye yalvar. Ne derse desin, sinirlenme. Yumuşayınca. Zaman kazanmış oluruz. Gerçekten eşyalarını satmaya razı mısın? Ben sattım bile. Artık biz aynı gemideyiz. Tamam. Ben Xiaoshu'ya yalvaracağım. Xiaoshu, Bırak beni. Xiaoshu. Sadece beni pişman etmek istiyorsun. Hatamı kabul ettirmek için, değil mi? Kabul ediyorum. Diz çöküp özür dileyim. Lütfen sadece. Geri ödeme tarihini 1 yıl daha uzat. Sana yalvarıyorum. Olur mu? Bana bir şans daha ver, toparlanma şansı. Senin paranı ödemek için böyle yalvarıyorum. Xiaohan, hatırlıyor musun? Benimle dava açmak istediğinde ne demiştin? Peki, bekle. Yarın mahkemede. Bu yıllar boyunca verdiğim her şeyi geri alacağım. Seni tamamen pişman edeceğim. Sana bir şans vermemi mi istiyorsun? Bunu hak ediyor musun? Xiaoshu. Alo, Nian, eşyalarını satma işi nasıl gidiyor? Xiaoshu'nun dediği şu. Erteleme yapmak istemiyor. Bu yüzden biz. Tamam, sıkıştırma. Satıyorum zaten. Müdür ertelemek istemiyor. Sen git yalvarmaya devam et. Bana söylemenin ne faydası var? Biliyordum. Hala beni unutamıyorsun.
Şerefe. Şaohan. Bu bifteğin tadı çok güzel, bir dene. Sen kendin ye. İştahım yok. Son zamanlarda hep telefona bakıyorsun. Proje çok mu yoğun? Evet, çok yoğun. Sen önce ye, enstitüde işlerim var. Ben gidiyorum. O pozisyon benim olmalıydı. Ama şimdi... Xiaoshu, ne yapmam gerek ki beni affetmen için, değil mi? Sadece geçmişte yaptığım her şeyi telafi edersem, bana bir şans verirsin. Bunca yıl geçti, yedek anahtarın hala burada duruyormuş. Burası. Ben gitmeden önceki gibi hala. Aşkın. Çok değersiz. Yeshu. Şaohan, bundan sonra. Sana olan aşkımı. Tamamen. Hiçbir şey bırakmadan geri alacağım. Sana verdiğim tüm yetkilerle birlikte iptal edildi. Bunları hala atmamış. Ağzı ne kadar sert konuşsa da. Kalbinde hala bana küçük bir yer var demek ki. Xiaoshu. Bu sefer kesinlikle seni geri çevireceğim. Bayan Ye. Şaohan bunları sana vermem için zorladı. Ayrıca kapıda seni bekleyeceğini söyledi. Sen onu görmeye razı olana kadar bekleyecekmiş, elimden bir şey gelmedi. Ben de diyordum ki salonuma bıraktım. Toplatmayı planladığım çöpler nereye gitti diye. Meğer onu çalmış. Bunları imha edelim mi? Hepsini aldım. Bayan Ye, ayrıca tahsilat süreci başladı. Şaohan adına kayıtlı tüm varlıklar. Haciz işlemleri devam ediyor. Ayrıca Yang Nyanyan tarafında. Yasalara göre, Şaohan'ın ona hediye ettiği tüm mallar tamamen size iade edilmeli. Hukuk departmanına bildirin, birlikte ele alsın. Viang Neannean'dan ne haber? Bayan Ye, yalvarırım. Bana bir müsaade verin. Gerçekten ödeyemiyorum. Biliyorum, yanlış yaptım. Biliyorum Profesör Shao'yu baştan çıkarmamalıydım. Yalvarırım. Önceki paraların hepsini harcadım. Bu birkaç gündür her yerden borç arıyorum. Hiçbir şekilde toplayamadım. Yalvarırım. Bayan Ye, eğer tahsilattan vazgeçerseniz, her şeyi yapmaya razıyım. Tamam. O zaman sana bir şans daha veriyorum. Ofisime gel. Çok teşekkür ederim Bayan Ye. Hemen geliyorum. Şaohan'ı da içeri çağır. Olaymış başı ilerdi. Ve dünyadan bir haber küçük gibi olduğunu. Sanmıyor muydu Viang Nianyan? Bugün yine suratına şamar indireceğim. Xiaoshu. Sonunda beni görmeye razı oldun. Boş lafa gerek yok. Direkt konuya gir. Özür dilememi mi istiyorsun? Pişman olmamı mı istiyorsun? Hepsini elde ettin. Bak, ben bir erkek olarak defalarca diz çöküp yalvardım. Affet beni. Peki ya Viang Nianyan? Bu günlerde onu da iyice anladım.
O gerçekten çok genç, biraz gösteriş meraklısı. Ama bilmiyorsun, o gün gerçeği öğrendikten sonra bana borçları ödemek için elindeki mücevherleri, evi sattı, başlangıç sermayesi toplamak istedi. Biz tekrar evlendikten sonra paraları ödeyince onun sorumluluğunu takip etme, olur mu? Şaohan. Sen gerçekten beklentilerimi hiç boşa çıkarmadın. Git, yandaki dinlenme odasında bekle, ses çıkarma. Ne? Ne? Sana güzel bir oyun izleteceğim. Viang Nian'ı içeri çağırın. Rektör Ye, yalvarırım. Bırak beni. Bu tüm birikimim. Eski paraları harcadım. Gerçekten çıkaramam. Rektör Ye, yalvarırım. Bu seferlik affetsen olmaz mı? Hapse girmek istemiyorum. İndirim olur, affedersin de olur ama tavrına bağlı. Tavır. Rektör Ye, siz söyleyin. Ne yaparsam yaparım. Şaohan'la bu kadar uzun süre birlikteydiniz. Onun işleri hakkında çok şey biliyor olmalısın. Rektör Ye, keşke önce söyleseydiniz. Tek bir sözünüz yeter. Dışarıya ne dersem diyeyim. Ben Shao Han'ı ihbar edebilirim. Onun beni zorladığını söyleyebilirim. Tez verilerinin tamamen sahte olduğunu söyleyebilirim. Viang Nian. Şaohan'ı çok sevmiyor muydun? Seviyordun. Rektör Ye, Ben bu sefer sadece yanlış kişinin yanında durdum. Ama bu seferlik beni affetseniz. Shao Han'ı bitirmenize yardım etmeye hazırım. Yan, seni küçük sevimli şey. Sen burada ne arıyorsun? Az önce söylediklerini tekrar söyleme cesaretin var mı? Söylediklerim hep doğru. Ne var bunda? Kendinde yetenek yok. Kimi suçluyorsun? Bana harcadığın o paralar aslında senin değildi. Hepsi rektör yeğeninde. Sen başkalarının parasıyla zengin taklidi yapıyorsun. Sen nasıl erkeksin? Senin yüzünden işimi kaybettim. Senin için boşandım. Senin yüzünden 100 milyonluk borca girdim. Bana böyle mi davranıyorsun? Bırak beni. Rektör Ye. Rektör Ye, kurtar beni. Kendin aptalsın. Kimi suçluyorsun? Rektör Ye sana ne kadar iyi davrandı? Hala doymuyorsun. Evet, paran için seninleydim. Ne var bunda? Ben genç ve güzelim. Neden sana yaltaklanayım? Yeter. Şaohan. Burası benim ofisim. Senin ortalığı karıştıracağın yer değil. Xiao Shu. Söylediklerini duydun. Hepsi beni kandırdı. Duydum. Yani. Özür dilerim. Benim hatamdı. Onun saçmalıklarına inanmamalıydım. Onun yüzünden seninle boşanmamalıydım. Özür dilerim. Bana bir şans daha ver. Yalvarıyorum. Yemin ederim. Bir daha asla böyle yapmayacağım. Sana iyi davranacağım. Seni değerli bulacağım. Çok geç. Hayır, Xiao Shu. Böyle yapma. Sensiz yapamam. Gerek yok. Güzel oyununuzu izledim. Dışarı çıkabilirsiniz. Hayır. Güvenlik, bu ikisini dışarı atın. Olmasın. Xiao Shu. Özür dilerim, beni koruma. Gerçekten hatamı anladım. Defol git, gözümün önünden kaybol. Sizi bir daha görürsem, ödeyeceğiniz. Bugünkü bedelden çok daha ağır olacak. Ben gitmiyorum. Bırak beni. Seni bekleyeceğim. Ömrüm boyunca bekleyeceğim. Müdürye, iyi misiniz? İyiyim, iş devir teslimin nasıl gitti? Artık göreve başlamalısın, direktör o. Devir teslimi tamamladım. Ayrıca, bundan sonraki işler için sizden çok fazla destek ve rehberlik bekliyorum müdürye. Ne kibarlık, direktör o. Madem araştırma enstitüsünü devraldın. Şaohan da artık geçmişte kaldı. Bundan sonra ben kendi işime odaklanacağım. Müdürye, size verdiğiniz görevde sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Size iyi bir şekilde yardımcı olacağım. Ayrıca hayatınızın yeni bölümünde parlak ve aydınlık bir gelecek diliyorum. Teşekkür ederim.